Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifi hazırladım. Tatlımız hem çok lezzetli hem de oldukça hafif bir tatlı. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tencereye ilk olarak 4 yemek kaşığı unu alıyorum. Kaşıkları özellikle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi dolu dolu olacak. Daha sonra 3 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. İçerisinde topaklanma olmaması ve homojen bir karışım elde edebilmek için kuru malzemelerimi eleyerek ekliyorum. Daha sonra tencereye 1 litre süt ekliyorum. Bu arada tencerenin altını henüz açmadım. Tüm malzemeleri ekleyip güzelce çırptıktan sonra tencerenin altını açarak muhallebimi pişirmeye başlayacağım. Sütün tamamını ekledikten sonra ilk olarak güzelce çırpıyorum. Yeteri kadar çırptıktan sonra 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Son olarak 1 adet yumurta sarısı ekleyerek güzelce çırpıyorum. Tüm malzemeleri tencereye aldım ve güzelce çırpıyorum. Daha sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum. Tatlımızda un kokusu olmaması ve tencerenin dibini tutmaması için pişirme işlemini kısık ateşte yapıyoruz. Ve de pürüzsüz bir kıvam elde edebilmek için de çırpıcı kullanıyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tatlımın ilk olarak muhallebisini hazırlıyorum. Pişirdikten sonra biraz soğutacağız. O süre zarfında da kedi dillerimizi hazırlayacağız. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Kaynama noktasına gelinceye kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Muhallebim kaynamaya başladı. Artık bu aşamadan sonra içerisine 50 gram beyaz çikolata ve 1 paket vanilya ekliyorum. Bu iki malzemeyi de ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. İçerisindeki çikolata eridikten sonra tencerenin altını kapatarak muhallebimi soğumaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu ve içerisinde en ufak bir topaklanma dahi yok. Şimdi hazırladığım muhallebiyi daha hızlı soğutmak için ayrı bir kaseye aktarıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca bekleteceğim. Bu süre zarfında arada bir çırpacağım ki üzeri kabuk tutmasın. Kaseye 1 su bardağına yakın ılık sütü aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı şeker ve yarım yemek kaşığı Nescafe ekliyorum. Ben bu tarifimde granül kahve kullandım. Dilerseniz tek içimli kahvelerden de kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırarak içerisindeki kahveyi ve şekeri eritiyorum. Kedi dillerimi ıslatacağım şurubum artık hazır. Hemen tatlımı yapmaya başlıyorum.
Ben tatlılarımı bu şekilde porsiyonlu kaselere yapıyorum. Dilerseniz kupta veya borcamda da yapabilirsiniz. Tarifim için 12 adet kedi dili kullanıyorum. Kedi dilini ilk olarak ortadan ikiye kırıyorum. Daha sonra hazırladığım şuruba batırarak kasenin tabanını alıyorum. Tatlımızın tabanında her bir kaseye birer adet kedi dili koyuyoruz. Tamamını şuruba batırarak kaselere koyuyorum. Bu süre zarfında da muhallebimin ilk sıcaklığı gitti. Kremayı eklemeden önce mikserle şöyle bir çırpıyorum. Muhallebimi çok kısa süre karıştırdıktan sonra içerisine bir paket çiğ krema ekliyorum. Kremanın tamamını ekledikten sonra mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Hazırladığım kremanın kıvamı ve lezzeti gerçekten harika oluyor. Bunu dilediğiniz sütlü tatlı tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Homojen bir karışım elde edinceye kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Muhallebimi yeteri kadar çırptım. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz ve harika bir kıvamı var. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Hazırladığım muhallebiyi hamur dağıtıcısının içerisine koyuyorum. Böylelikle kaselere porsiyonlamak çok daha kolay olacak. Hazırladığım muhallebinin yarısını kaselere koyuyorum. Ara katında kullanmak için tekrar kedi dillerimizi hazırlıyoruz. Kedi dilini ikiye kırdıktan sonra şerbetin içerisine batırıp kaselere koyuyoruz. Tatlılarımın tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine kalan muhallebileri koyuyorum. Muhallebinin tamamını kaselere koydum ve şimdi kaşıkla üzerlerini düzeltiyorum. Hazırladığım tatlıyı oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığında iyice soğuduktan sonra buzdolabına kaldırarak 2 saat boyunca dinlendireceğim. 2 saatin sonunda tatlılarımı sunum için hazırlayacağım. Dilerseniz bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Tatlılarımı 2 saat boyunca buzdolabında dinlendirdim. Üzeri için 1 yemek kaşığı kakao ve 1 çay kaşığı kuru kahveyi ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım karışımı şimdi tatlılarımın üzerine serpiyorum. Kahvenin tatlıya verdiği aroma ve lezzet gerçekten harika oluyor. Eminim sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Tamamının üzerine kakao ve kahve karışımını serptikten sonra bolca beyaz çikolata rendeliyorum. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle tatlılarım artık servis için hazır.
Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tatlımın kıvamı ve lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.